yani iddialar çok ciddi, onu söyleyeyim. Suçlamalar çok var değil mi? İddialar çok ciddi. İmal ve Sayın Müdürüm söyledi. İmal ve ticaret deyince insanın aklına şu da geliyor ama onu bir düzeltelim. Sadece para karşılığı değil, bizim kanuni düzenlememiz şu. Başkasına vermeniz dahi ilgili maddenin altında. O da ticarete mi giriyor? İmal ve ticaret başlığı altında değerlendirilen bir durum. Hani bila bedel bile verseniz, Yani, kimseye verseniz, sağlasanız da o bu madde altında Uyuşturucu düşündüğü için- kullanan birine uyuşturucu temin ettiğiniz ettiğiniz zaman aynı maddeye mi gidiyor? Aynı maddeye Ya giriyor. şöyle 188. düşünelim. madde. Şu mekanda uyuşturucu aldık. Dışarıdan gelen birisi üzerinde herhangi bir uyuşturucu yokken temin etme şeklini benim üzerimden yapmış oldu. Ben temin ettim ona uyuşturucu. Bu da bu madde. O zaman Bu o maddeye maddeyi gidiyor. neden değiştirdiklerini de söyleyeyim tarihçesinde. Sebebi şu, çok kısaca. Normalde insanları alıştırmak için bila bedel veriyorlardı. Kolluk yakalıyor, hakime getiriyor. Kanunun ilk hali böyle değildi. Diyordu ki ben parayla vermedim. O da diyor ki verdim mi vermedim. O zaman buraya sokamıyorlardı ve az ceza verebiliyorlardı. O yüzden bunu değiştirdiler. Para karşılığı olmasına gerek yok. Başkasına versen de 188'deki imal ve ticaret suçu altında değerlendiriyor. İddia olduğunu söyleyeyim ama çok ciddi. Neden ciddi olduğunu söyleyeyim. Alt sınırı, sadece alt sınırı 10 yıl bu cezanın. Ya buradaki kanunda alt sınırı 10 yıl. Diğer yer sağlamaya ilişkin madde. O da hani ikinci madde dedi ya Merve Hanım. Yer O da ve mekan sağlama. Yer ve Yer, mekan mekan, sağlama. yer ve imkan sağlama. Yer, o da alt sınırı yani. 5 ayrı yıl gerçekten zor. Tamam. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Bu madde hepimizin bildiği, hep yayınlarda kullandığımız katalog suçlardan da biri. Onu da söyleyeyim. Ya bu madde bizim ceza muhakemesi kanununda katalog suç neydi? Hani kuvvetli suç şüphesi oldu. Tutuklama nedenlerinden bir tanesi katalog suç dediğimiz suç tipi. Tabii iddia olduğunu söylüyorum. Biz genel bilgiyi veriyoruz da. Evet. Hani ama hani ciddi olduğunu Tabii, söyleyeyim. iddia. Ve gözaltı kısmını söylüyordum. Eğer izin verirseniz onu hemen tamamlayayım. Bizde iki ihtimali olabilir diyor. Ya gözaltı kararı vereceksiniz veya mevcutlu getireceksiniz. Üçüncü ihtimalde ifadeye çağıracaksınız. Burada bizim gördüğümüz gözaltı kararı yok. Mevcutlu getirme demiş ama bu da ciddi. Çünkü genelde biz neyi görürüz mevcutlu getirmede? Gözaltı kararı vermemiş olsa bile 3 aşağı 5 yukarı sonuçları aynıdır. Çünkü polis eşlik eder, gelir size. Sadece adı gözaltı kararı değil, kanunda düzenlenen bir şey değil zaten. Ama geldiği zaman polisler nezaret edecek, Cumhuriyet Savcılığına götürülecek. Cumhuriyet Savcısı ifadesini alacak. Bunlara ilişkin olarak şu anda yapılan zaten arama el koyma kararları ne olduğu bilmiyoruz, göreceğiz. Yani bir suç tespit Suçlama o ama edildi mi? olay yerinde ne bulundu acaba? Olay yerinden Evet. ne alındı, bir İddia. şey bulundu Tabii. mu, Altını alındı çizmek mı? lazım, evet. Hani Soruşturma bunu şu an bilmiyoruz gizli devam tabii. ediyor. Bu arada Saadettin Saran'ın avukatından açıklama var. Onu hemen ekranlarınıza getireyim, okuyayım. Ali Alper Alpoğlu'nun yapmış olduğu açıklama, bilgilendirme başlığıyla efendim, Başkanımız Sayın Saadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Saadettin Saran dün akşam oynanan Olimpia Milano Fenerbahçe Beko karşılaşması ve bir takım transfer görüşmelerini yapmak üzere yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız diyor. Saadettin Saran'ın avukatından geldi efendim bu açıklama. Ali Alper Alpoğlu bu açıklamayı yaptı. Biz de yayının başında demiştik ama hani resmi açıklama, dolayısıyla okumuş olduk. Saadettin Saran'ın İtalya'da olduğu, dolayısıyla yarın Türkiye'de olması bekleniyor ve ifade vermesi de bekleniyor yarın. Şimdi tabii ne yazık ki çok üzülerek, yani şu içerikler, şu yayınlar, şu son dakikalar, şu son günlerde yaşananlar o kadar üzücü ki. Yani akıl, mantık almıyor. Birçok yani detay tabii internet ortamında var ama yayın yaparken her detaydan bahsedemem. Fakat şu zararlı madde, uyuşturucu kelimesi geçtiği için bir kez daha
ekran başındaki izleyicilerimiz için tabii en önemlisi yapacağımız uyarı sağlığa zararlıdır. Allah kimseyi düşürmesin. Düşen de tez zamanda kurtulsun. Allah bu belayı sadece Türkiye'mize değil, dünya genelinde ne yazık ki bu zararlı madde kullanımı konusunda Allah kahretsin ki bir artış söz konusu. Yani Allah hiç kimseyi düşürmesin. Rabbim düşeni de kurtarsın bu uyuşturucudan. Sağlığa zararlıdır, sağlığa zararlıdır, sağlığa zararlıdır. Ve suçlamalar. 2 ayrı suçlama var Saadettin Saran'a. Uyarıcı madde imalatı, ticaret yine ve yer imkan sağlama. 2 ayrı suçlamayla yarın savcı karşısına çıkması bekleniyor. Tabii bunlar iddia, şüphe. Şüpheler. Yarın gelecek. Kuvvetle muhtemel zaten yarın gün içinde gelmeye çalışacaktır ilk uçakla. Öyle çünkü savcı da hani göreve başlayacağı için kuvvetle muhtemel onu da düşünüyorlardır. Yarın gelir ve ifadeyi verecektir. Şuna bakacak savcı. Burada kendi elindeki bilgilere ve donelere göre ki bugünkü yapılan arama el koyma kararlarında da ne tuttular, tutanaklar çok önemli. Hani onlara göre bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirme sonucunda biz savcının elindekileri göreceğiz. Ama yani çok ciddi olduğunu söyleyelim. Şüphe olduğunu söyleyelim. Evet. Ama hani Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 2 ciddi maddesi, onu söyleyeyim. Ben hani Merve Hanım bunu söylemeseydi aklıma şu geliyordu. Hani kullanmaya ilişkin bir şey mi olabilir diye aklımda hep o vardı ama Merve Hanım suç tipini söyleyince hani 188 dediğim gibi en ağır suç tiplerinden bir tanesi bizde işte imal ve Uyuşturucuya dair en ağır suçlamalardan biri. Suçlama o. Bir yandan tabii yani süreci takip ediyoruz, edeceğiz. Yarın tabii ifadesi yine muhtemelen yine kan ve saç örneği değil mi hocam? Nasıl bir süreç işleyecek? Şimdi tabii burada sorun şu Fulya Hanım, daha da sorun demeyelim. Burada şu tartışılacak. Buradaki suç tipi biraz önce söyledim. Burada 2 tane yer ve imkan sağlamak, imal ve ticaretten bahsediyor. Hani kan ve biz saç örneklerini nerede görüyoruz? Kullanma suçunda. Hani kullanma amacıyla bulundurma suçunda görüyoruz. Burada o karar verilebilir mi? Tabii ki verilebilir ama bu iş birazcık daha farklı bir şekilde o diğer maddeyle çok hani bizim o bugüne kadar gördüğümüz o özellikle tanınmış kişilerle ilgili işte kullanma, işte bulundurma, yer sağlama bu falan. birazcık daha artık hani imal ve ticaret kısmında iddia. Yine şüpheli Burada, iddia kesinlikle. bunlar Masumiyet elbette karinesi, ki yani masumiyet kesinlikle. karinesinin altını Kesinlikle. çizelim. Aynen Efendim öyle. şüpheli sıfatıyla Saadettin bir şey Saran'ın sorabilir miyim? Saadettin Hem Saran'ın müdürüme- kullanmasından bahsedilmiyor zaten. Tabii. kullanma Bakın değil. suçlamada Evet. kullanmasından bahsedilmiyor Yer ve zaten. imkan sağlamayla Yer imkan ticari Yer imal. imkan sağlama bir şekilde Uyarıcı de madde uyuşturucu imalatı. temin etmekten Fulya, ayrı bahsediliyor. suçlama. Bir şey Evet. sorabilir miyim? Mesela biz şunu görürüz. Normalde savcı talimat verir, emniyete götürülür. Emniyette bir ifade alınır. Sonra o ifadeyle gidilir, savcılıkta bir daha ifade alınır. Mesela burada o prosedür yok ama bunu nasıl okumak lazım? Hukuken nasıl okumak lazım? Ya bu ciddi suçlarda, özellikle ciddi olanlarda zaten bizde şöyle olur. Ya hani ciddilerde hepimiz biliyoruz. Ya gözaltı verir ya da der ki mevcutlu getirin. Yani bizim için aslında şu. Adli kontrol ve tutukluluğa, ya bu olay için söylemiyorum. Genel bilgi olarak. Daha ciddi olduğu için onu biz beklemek daha bizde şeydir. Sürpriz olmaz. Diğeri yani burada ciddi bir durum olduğu için bence o yüzden zaten Direkt savcılığa mevcutlu getirin diyor. getirin diyor. Yarın da onu göreceğiz. Şu da olacak zaten. Getirdikten sonra savcı bir değerlendirme yapacak. Biliyorsunuz bu kararla 24 saat içinde savcıya çıkartmanız lazım. Kolluk aldığı zaman yani makul sürede çıkartması lazım ama bu 24 saati de geçemez. O zaman gözaltı kararı vermesi gerekir zaten otomatikmen. Yarın biz aslında onu konuşacağız. Sayın Saran gelecek, ne zaman gelecek? Hani geldikten sonra direkt savcılığa götürülecek. Biz o savcılıkta şunu göreceğiz. Acaba savcı ne karar verecek? En önemli ve en kıymetli noktası bu. Savcının vereceği karar çok önemli. Hani ifadeyi alacak, ne yapacak? Serbest mi bırakacak? Mahkemeye İfadeyi mi alacak, sevk adli edecek? kontrol mü olacak? İfadeyi alacak, tutukluluğa mı sevk edecek? Bizim için yarın gerçekten o konuda dediğim gibi masumiyet karinesi ben sadece Elbette. bilgi olarak söylüyorum. Bu 3 ihtimal ya serbest bırakılacak ya adli kontrol ya da tutuklama tedbiriyle sulh cezaya sevk Bir şey edecek. sorabilir miyim? Saadettin Saran'la ilgili olarak bir tanık ifadesi mi var? Gizli tanık ifadesi mi var? Bu nereden kaynaklanıyor? Şikayet Nereden mi var, çıkıyor? Ne bu? Nereden var? çıktı? Evet. İşte ben de onu sormuştum Merve aslında. bilir Merve'ye belki, sormuştum evet. ben bunu ama
Peş peşe sorular tabii Yani Merve bu soruyoruz. konuda- Eğer bir Ekranlarımızda görüntü da. mü var? Evet, Bence nedir? bir şey söyleyeyim mi Buyurun Merve hocam Hanım? tamamlayın. Merve hatta mı dostlar? Hastayım. Tamam Merve bekle lütfen. Bir de tabii şöyle bir durum bence var savcı açısından. Şimdi Saadettin Bey şüpheli olmadığı için bence savcılık her şeyi de böyle hani çok da fazla bence ortaya Nasıl şüpheli olmadığı için derken? Hayır, şüpheli burada olmadığı için. Ha. Yani olmadığı için bence her şeyi ortaya koymamış da olabilir, onu söyleyeyim size. Ha. Onu da Merve söyleyeyim. nereden çıktı bir anda? Yani biz bir anda son dakika gelişmesi, Saadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor. Biz bunları duyduk. Bir tam böyle şey yapamadık. Nereden çıktı? Yani bu son 10 gündür yaşanan olaylarla bir ilişiği mi var? Bir tanık ifadesi mi var? Gizli tanık mevzusu mu var? Nedir bunun kaynağı? Şimdi Fulya Öztürk aslında bunu anlayabilmek için biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Ekim başına gitmek gerekiyor. Çünkü şimdi bu kadar kapsamlı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekim ayının başından bu yana uyuşturucu maddenin kullanımı, ticareti, yer imkan sağlanması, uyuşturucuyla ilgili tüm bu suçlara yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma süreci başlattığını duyurdu. Bunu neyle duyurdu? Oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri, böyle ekranlarda izlediğimiz pek çok isim hakkında biz sabahın ilk ışıklarıyla haklarında peş peşe gözaltı kararları verildiği haberine uyandık. O gün de sıcak bilgileri aktarmıştık. Sonrasında kademeli olarak şimdi sanat dünyasıyla, müzik dünyasıyla başladı. Sonra bir farklı noktaya daha sıçradı. O da medya. Habertürk eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili uyuşturucu ilk olarak spikerlerle devam etti. Oyuncularla ve sanatçılarla başlayan süreç. Sonra kimleri gördük? Tanınan 3 ayrı spikerin uyuşturucu madde kullanımı suçlamasıyla ifadeye çağrıldığı haberiyle uyandık. Ve hemen akabinde bu kez bir eski genel yayın yönetmeninin uyuşturucu suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu gördük. Yani aslında burada büyük resmi okuduğumuzda bu soruşturmanın dün, ondan önceki gün değil, bu soruşturmanın çok daha öncesinde başlayan bir soruşturma olduğunu ve adım da bugüne geldiğini ifade etsek yanılmış olmayız.